Şimdi öncelikle gümüşle başlayalım. Gümüşte en son günlük grafiklerde orta uzun vadeli haftayı analiz ederken belirlediğimiz bir destek bölgesi vardı. 30.19-29.70 bölgesi. Dün itibariyle satışlar 29.67'ye kadar devam etti ve bakın buradan çok güçlü alıcıların geldiğini görüyoruz. Ancak bu yükseliş, bu alıcılar yeterli olur mu sorusu burada önemli. Bunun için de son oluşan satıcılı muma bakmamız gerekir. Henüz şuradaki satıcıları düşündüğümüzde burada gelen alımların yeterli olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki mum yani bugünün mumu da çok önemli olacak. Burada bir dönüş geldi mi gelmedi mi sorusuna cevap verebilmek için. Bunun için de şu son mumun bakın gövdesi dediğimiz şu alanın üstünde kapanışlar almamız gerekir. Bakın burada bir mantık aslında anlatıyorum. Hani buradaki şekilleri bir şeylere benzetmek vesaire değildir bu. Burada yukarıda 31-15'lerden başlayan bir düşüş süreci var ve bu düşüş süreci aşağıda 29-72'lere kadar hatta 29-67'ye kadar devam ediyor. Buradan gelen alımlar buradaki satıcılardan daha zayıf. Bu nedenle diyoruz ki bu alıcıların güçlendiğini görmemiz lazım. Bunun için de burada en azından bakın şu mumun gövdesini geçecek yani 30-68'lerin üstüne çıkacak bir alımın devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde şuradan gelen satıcılar buradan gelen alıcılardan daha güçlü olmaya devam edecek ve bu desteğin kırılma riski gündemde olacak. Şimdi uzun lafın kısası gümüşün orta uzun vadeli grafiklerinden baktığımızda yukarıda minimum 30-68'lerin üstünde hatta şu son düşüşün %23.6'sı 30-80'lerin üstünde hareketler görmemiz gerekiyor. Burada bir tepki sürecinin başladığını söyleyebilmemiz için bu tarz kırılımlar gelecek olursa 31.56 minimum tepki sınırıdır. Maksimum 32.78'leri takip ederiz. Bu bölge kırılacak olursa ana beklentimiz 34.86. Şu bir önceki tepeye kadar yükselişlerin devam etmesi olur. Ancak bir ara direnç bölgesi olarak da gene 33.68'i takip etmemiz gerekecek. Ancak şu an için gümüşte bir tepkinin dahi geldiğini söyleyemiyoruz. Yukarıda 30.68 ve 30.82 direncinin kırıldığını görmemiz gerekir orta uzun vadeliler için. Şimdi burada düşük zaman dilimlerine geçmeden size geçmiş analizlerimde bu teknik analiz masalmış başlıklı analizimde yaptığım şuradaki bu direnç kırılımı stratejisiyle ilgili videoyu hatırlatmak istiyorum. İzlememiş olanlar varsa bu videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. O videoyu mutlaka izleyin. Şu anda düşük zaman dilimlerinde burada yaptığımızın aslında tam tersi gerçekleşiyor. Yani burada direnç bölgesinde bir analiz anlatmıştım size. Burada anlattığım şu an destek bölgesinde gerçekleşiyor. Bunu da düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde size şöyle göstermeye çalışayım. O analizde ne demiştik? Bakın bir düşüş gelir. Bunu yükseliş olarak dirençte anlatmıştık. Burada bir düşüş geliyor ve destekten alıcılar devreye giriyor ve bir tepki süreci yaşanıyor. Sonrasında bu tepki zayıf kalıyor. Artık buradaki alıcılar tamamen temizlenmiş oluyor. Bu bölgeden gelen satışlar da bu destek bölgesini kıran daha güçlü satışlar oluyor. Şimdi bu noktada ne demiştik? Orada direnç üzerinden konuştuğumuzdan direnç kırılmadan önce oluşan dibin altına stop koyarız demiştik. Burada da destek kırılmadan önce oluşan tepenin üstüne stop koyarak açığa satış sürecinin başladığını söyleyebiliyoruz. Buradan gelen alımlarda bakın şu düşüşün maksimum tepki sınırında şu an tutunmuş durumda. 30-65'in üstüne atamadan tekrar hafif hafif satış alıyor. Ancak tabii şimdi teknik analistler burada bir bayrak formasyonu olduğunu da söyleyeceklerdir. Doğrudur. Bakın şöyle bir bayrak formasyonumuz var ve bu formasyonun da beklentisi şu direk yüksekliği kadar direnç kırıldığında bir yükseliş gelmesidir. Bu da takribi olarak bize şu bölgenin kırılmasıyla birlikte 31.45'lere doğru hareketin devam etmesi beklentisini doğurur. Ancak bakın bunda da şöyle bir durum var. Yani burada bir formasyon var ve artık yükseliş başlıyor diyemiyoruz.
34.54'lerden başlayan düşüşün minimum tepki sınırını gösteriyor bakın. Dolayısıyla evet burada bir yükseliş gelebilir. Ancak bu yükseliş geldi diye artık yükselişe geçiyor gümüş anlamını taşımaz. Yukarıda 31.62, 31.45 minimum düzeltme sınırıdır. Minimum tepki sınırıdır. Bu sınırdan tekrar satışlarla karşılaşma riski var. O nedenle benim odaklanacağım daha çok şu tepe bölgesi, yani 31.15 geçiliyor mu bunu takip edeceğim. Bu tarz bir hareket gelecek olursa da düzeltme süreçlerinde, yani burada yaşanabilecek bir yükselişin düzeltmesinde arzın talebe döndüğü bölgeleri yakalayıp alıcı olmaya çalışırım. Bu diplerden yakalamak veya bu tür küçük dar alanlardaki formasyonlara kapılıp alıma geçmek sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. İşin aslına bakacak olursak burada aslında bakın şu destek bölgesinin dün itibariyle kırılmış olması 30.77-30.12 bölgesi bir önceki dip bölgemizdir. Aynı zamanda 27.68'lerden başlayan yükselişin maksimum düzeltme sınırıdır. Bu bölgenin kırılmış olması durumu pozitif. 31.15'lerin üstünde kalıcı olduğu takdirde alıcıların güçlenmeye başladığını düşünürüz. Ancak bu tarz yükselişlerde de gene düzeltmeleri yakından takip etmemiz gerekecek.